Finansal teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Smart Advice kurucu ortağı Onur Yurtsever. Onur, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Sefer. Onur Yurtsever'le bugün yatırım ve varlık yönetiminde Robo-Advisor, robot danışmanları konuşacağız. Yatırım, yapay zeka ve robot danışmanlar tasarrufları ve birikimleri nasıl yönetir? Ya da portföy yönetiminde insan mı, yapay zeka mı? Bu konuları konuşacağız. Onur, bizim programımız 3. yılını doldurdu. Seni de 2-2,5 yıl önce de almıştık. Aynen, doğru. Yaklaşık biz bunu 2,5 yıldır konuşuyoruz aslında. Sen çünkü senin ve senin şirketin Türkiye'de Robo-Advisor tarafında yapay zekayı ilk kullanan fintech girişimlerinden bir tanesi. Doğru. Dolayısıyla bu süreçte ben ilk günleri hatırlıyorum ama gelinen noktada nereye geldik? Nedir Robo-Advisor durumu şu anda? Onu sorayım önce, sonra diğer konulara geçelim. Teşekkür ederim Sefer. Evet, 3 seneyi doldurduk ve 3 seneye baktığımızda oldukça güzel gelişmeler oldu. Robo danışmanlar dünyada hızla büyüyor. Biz bunu çok sık dile getiriyoruz. Hani şu anda 1,5 trilyon dolarlık bir varlık robotlar tarafından yönetiliyor. 2023 sonu itibariyle bu rakamın 2,5 trilyon dolara gelmesi bekleniyor. Ülkemizde de son dönemde özellikle yatırım fonlarında, emeklilik fonlarında ciddi büyüme oldu. Bu da birçok finansal kurumun robo danışman hizmetlerine ilgisini arttırdı. Biz ilk başlayanlardan biriyiz. Startup olarak baktığında yapay zeka çalışmalarını ilk yapanlardan biriyiz. Şu anda 9 tane finansal kurumla robo danışmanlık üzerine çalışıyoruz. Ürünlerimiz piyasada kullanılıyor. Ve bir noktaya geldi. Yaklaşık 150 bin son kullanıcıya biz bu hizmeti sunuyoruz. Bankalar, emeklilik şirketleri, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleriyle çalışıyoruz. Bu sadece bizim yaptığımız taraf. Oldukça güzel ve iyi bir büyüme oldu. Diğer finansal kurumlara bakıyoruz. Görüştüklerimiz var, planlayanlar var ve hatta onlar da birçok ürünü şu anda piyasaya sündü, kullanılıyor ve birçok da özel hizmet sunuluyor. Yatırımcılar da, müşteriler de memnun. 3 sene beklediğimden belki biraz yavaş oldu gelişim. Fakat sektöre baktığımızda son dönemde artan bir hız görüyoruz ve bundan sonra daha hızlı bir ilerleme olacağını düşünüyorum açıkçası. Şimdi bu hızın detaylarına geleceğim. Türkiye'de mutlaka dünyayla kıyaslayınca daha gidilecek çok yer var diye düşünüyorum ama dünyadaki durumu biraz anlatabilir misin izleyicilerimize? Şu an ne kadarlık bir tutar bu robo danışmanlar tarafından yönetiliyor? Önümüzdeki dönemde bu tutar nereye çıkacak? Dünyada hangi ülkelerde bu iş belli bir seviyeye geldi? Bir de bunun tabii optimizasyonu da önemli. Elbette ki bütün parayı robo danışmanlar yönetmeyecektir dünyada ama bunun optimizasyon olarak, oran olarak optimizasyonu nedir sence? Şimdi şöyle, yapılan birçok araştırma var son dönemlerde. En son Oracle tarafından 20'ye yakın ülkede yapıldı. Soru şu: yatırımlarınızı, tasarruflarınızı robotlara, yapay zekaya emanet eder misiniz? Bu oran 3 sene önce biz yaptığımızda %30'lardan başladı. Şu anda %60'lara kadar çıktı. Burada dikkat ederseniz Robinhood'la yaşanan bir süreç vardı. Bu milenyum kuşağının ülkemizde de en son yine Takas Bank'ın açıkladığı veriler var. Borsa İstanbul'la ilgili genç kuşağın 25-35 yaşın hatta daha düşük yatırım tutarı olan birçok yatırımcının ilgisi var. Robo danışmanlar işte bu müşteri segmentini hedefliyor. Hızlı bir şekilde büyüyor. Şu anda dünyada yaklaşık 500 tane robo danışmanlık hizmeti veren firma olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunların 300'e yakını Amerika'da. O yüzden ciddi bir güç aslında Amerika'dan çıkıyor ve büyüme oradan çıkıyor. Daha sonra tabii ki Avrupa'da. Baktığımızda ise şu anda toplam dünyadaki tüm varlıkların %10'unun bizzat robo danışmanlar tarafından yönetildiğini söyleyebiliriz. Bu 2023 yılı itibariyle %25-30 seviyelerine çıkacaktır diye düşünülüyor. Fakat robo danışmanlar daha çok bireysel müşterileri hedef alıyor. Bu algoritmik işlemler veya işte yüksek frekanslı işlemler bu hacimlerin veya büyüklüklerin içinde değil. Tutar olarak da 2,5 trilyona yaklaşacak. Trilyona yaklaşacak. Evet. Peki getiri durumlarına baktığımızda Türkiye'de robo danışmanların getiri performansı genelde çalışmalarda geçtiğimiz dönemde hep normalin biraz üzerindeydi. Benchmarkların üzerindeydi. Şu an nedir durum? Çünkü baktığımızda piyasada pek öngörülebilir hareketlilikler olmuyor son dönemde. Zor bir dönem yaşıyoruz. Hele ülkemiz özelinde, dünya özelinde. Şimdi robo danışmanlarla ilgili en çok tartışılan, ilk başta en çok sorulan konu getiriler. Fakat bizim bakış açımız farklı. Robo danışmanlar bir finansal teknoloji. İlk biz olarak buradan yola çıkmak istiyoruz. Getiriler tabii ki önemli. Fakat buradaki amaç kendi başına karar alamayan, işlem yapamayan veya ne yapacağını bilmeyen
düşük tutarda hizmet almak isteyen birçok milyonlarca müşteriye nasıl ulaşılabilecek sorusunun cevabı olarak robo Aslında danışmanlar. biraz tabii hani getirilere tabii ki yatırımcı getiriye bakar ama Evet. bahsettiğin kesim herhalde robo danışmanın getirisinden kendi bireysel tercih yapsa daha az getirecektir de diye düşünüyorum. Aynen öyle. Yani biz burada daha çok bir fon kurduk, onu da konuşuruz. Mevduatı şu an için kendimize hedef alıyoruz. Ya da Borsa İstanbul'da siz robo danışmanı kullanıyorsanız endeksi kendinize hedef alıyorsunuz. Şimdi getirilere baktığımızda son 3 yıla 5 yıla bakalım. Dünyadaki robo danışmanlar bunları zaten şeffaf olarak her yıl açıklıyorlar. Ortalamaların üzerinde, kısa endekslerin üzerinde iyi getiriler sağlıyor. Fakat son döneme baktığımızda gerçekçi olmak gerekiyor. Özellikle son 3-5 ay içinde bu piyasadaki hareketleri zaten bir yapay zekanın ya da robotun tahmin etmesi, hatta bir insanın da tahmin etmesi çok zor olduğu için getirilerin birazcık düştüğünü söylemek gerekiyor. Peki şimdi getiri tarafından başka bir tarafa bakalım. Yani hep pozitif taraftan konuşuyoruz ama negatif yanları da var mı bu robo danışmanların? Tabii yani hep biz böyle bunu güzel güzel anlatıyoruz. Diyeceksin ki olur senin işin bu veya hani ürünün bu, bunu bu kadar niye bu kadar güzel anlatıyorsun diye sorabilirsin. Doğru, bunların bazı eksik tarafları var. En önemli dezavantajı insana rakip gibi algılanıyor olması. Burada bir direnç oluşuyor. Yani robot danışmanlar ya da bu yapay zeka teknolojileri insana rakip değil. Biz bunun altını çiziyoruz. İnsana yardımcı oluyor. O yüzden burada ilk başta bir direnç oluşuyor. Bu da bunlara yaklaşımların çok olumlu olmamasını sağlıyor. O zaman ne oluyor? Siz istediğiniz performansı ya da potansiyeli gösteremiyorsunuz. Burada başlangıçta bir dezavantaj oluşmuş oluyor. Robot danışmanlar aslında biraz önce de söyledim. Düşük tutarlara hizmet vermesi gerekiyor. Fakat her zaman getiri odaklı, yani finansal kurumların karlılık odaklı olmasından dolayı hala bu hedeflenen müşterilere istenildiği seviyede ulaşılamadığını görüyoruz. Bir de en son olarak şunu söyleyebilirim. Bu önemli bir nokta. Robot danışmanlar kısa vadeli işlemlerle sizlere getiri hedefi sunmuyorlar. Kısa vadeden kastım 3 ay 5 ay. Uzun vadeli olması gerekiyor. Ürünlerimizi yeni ortaya çıkardığımız için henüz o uzun vade şansını da yakalayamadığımız için bu aslında bizim için başlangıçta bir dezavantaj oluyor. Peki bir fon kurduğunuzdan bahsettiniz. Evet. Bildiğim kadarıyla Türkiye'nin ilk %100 yapay zekayla Evet. yönetilen Doğru. fonu bu. Genelde robo danışmanlık sektöründe yurt dışında farklı örnekler olabilir ama Türkiye'de hibrit bir modeli var değil mi? Evet, şöyle şimdi burada yapay zekadan faydalanıyoruz. Hani yapay zeka tabanlı mı, yapay zekaya sahip mi? Bu yapay zeka konusu çok tartışmaya açık. Ne kadar yapay zeka? Yüzde kaçı bunun yapay zeka şeklinde bakılabilir. Fakat genelde hibrit modeller konuşuluyor. Hibrit modelden kastımız ne? Fon yöneticisi ya da insan yapay zeka çıktılarını alıyor, kendi süzgecinden getiriyor ve bir karar veriyor. Ya da hazır yapay zeka modellerini uyguluyorlar, yine kendi karar veriyor. Fakat biz bunu tamamen ortadan kaldırdık. Yani insan müdahalesini devre dışı bıraktık. Sıfır insan müdahalesi diyoruz. Bunun da en önemli sebebi insanın rasyonel olmayan kararlar alabilmesi. Ve yapay zeka sonuçlarını bizzat %100 uyguluyoruz. Bu yatırım fonunda zaten bir ay oldu daha yeni halka arz edildi. Ne kadarlıktı büyüklüğü? 115 milyon TL büyüklük oldu. Bu bizim beklentilerimizi de aştı. Çünkü şunu görüyoruz. Bireysel müşterinin ilgisi var. Bir de tabii ki yapay zeka modellerini nitelikli yatırımcıya hizmet vermek için daha çok kullanıyoruz şu anda ülkemizde. Biz ise bireysel müşteriye, yani bankadan veya Tefas platformu üzerinden bütün bankalardan 100 liranızda bunu alabilirsiniz ve bu bağlamda da baktığımızda oldukça fazla ilgi olduğunu görüyoruz. Bireysel yatırımcı bu fona yatırım yaparken biliyor mu robo Evet. danışman olduğunu? Evet, yapay zekanın yönettiğini müşterilere biz her seferinde söylüyoruz. Söylüyorsunuz. Peki Türkiye'de mevzuat açısından bakarsak önümüzdeki dönemde beklentilerin neler? Çünkü mevzuatın belli bir noktada hazır olması gerektiğini de konuşulmuştu geçmiş dönemde. Önümüzdeki dönemde mevzuatsal açıdan buralarda belli gelişmeler olur mu? Daha da hani bu anlamda sektörün önünü açacak neler bekliyorsun? Şimdi mevzuatta bir düzenleme olacaktı. Bir taslak tebliğ çıkmıştı. Robo danışmanlar tanınılacaktı. Fakat bu pandemi araya girince tabii ki o taslak tebliğe ilgili düzenlemeler beklemeye geçti. Şunu görüyoruz. Kanun koyucunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun da gündeminde robo danışmanların, yapay zekanın olduğunu görüyoruz. Bizimle beraber başka bir yatırım fonu daha var.
O da SPK'dan iznini aldı. Yani şunu söyleyebiliriz. Biz yapay zekanın yönettiği bir yatırım fonu olduğunu izahnamemize yazdık. Bir başka fon da onu yazdı ve bu kanun koyucular tarafından onaylandı. Bu olumlu bir gelişme. Dünyada da böyle bir trend var ve bunun da onayının alındığını çok rahat söyleyebiliyoruz. Şimdi biz önümüzdeki ay hisse senetleri piyasası Onu için... soracaktım, hisse tarafında olacak Evet, diye. şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Burada risk algısı çok önemli. Önce bireysel emeklilikle başladık. Yatırım fonlarıyla devam ettik. Şimdi hisse senetleri piyasasına geldik. Nasıl olacak hisse tarafında? Şimdi şöyle, BIST 50 ya da 100 sizin bir havuzunuz oluyor. Yapay zeka bu havuzdan bir öğrenme modeli geliştiriyor. Bunları bir aylık, bir yıllık yapmıyor. En az 5 senelik modelleri geriye dönük olarak test ediyor. Biz zaten şu anda çalışıyoruz. Bir seneye aşkın bir süredir tavsiyeleri veriyoruz. Model inceleniyor, test ediliyor. Fakat bireysel müşteriye açılmadı. Hisse senetleriyle de ilgili yapay zekanın yöneteceği ilk robot danışmanı yakında biz bireysel müşterileri sunuyor olacağız. Size her hafta bir tavsiye gelecek. Fakat bu tavsiye bir araştırma departmanı, raporu veya bir araştırma insanı söylemeyecek. Bunu yapay zeka söyleyecek ve size önerilerini iletecek. Bir mobil uygulama üzerinden mi olacak? Herhangi bir kurumun müşterisi nasıl olacak? Biz QNB Finans Invest'le anlaştık. Onların uygulamaları üzerinden ve hizmetleri üzerinden tüm müşterilere sunulacak. Burada yine biz SPK'dan başvurularımızı yaptık, onaylarımızı aldık. Bir tane form var. O form risk bilgi formu. Onu imzaladığınız zaman siz bu işlemleri çok rahat yapabiliyor olacaksınız. Peki gündemin popüler konusu kripto paralar. Evet. Kripto para tarafında da bir ürün planlıyor musunuz? Vallahi bir ürün planlıyoruz da herhalde bunu kendimize saklayacağız sefer. Ortağım CTO'm kripto currency'leri çok uzun süredir trade ediyor. Ben kendi risk profilimi biliyorum. Ben düşük risk profiliyim. Ona göre kendi yatırımlarımı yönetiyorum. O yüksek risk profili. Yani kaldıraçlı işlemler, kazanılan paralar, kaybedilen paralar. Diyor ki ben bir tane uygulama yazacağım diyor. Kripto currency piyasası için biz bunu kullanalım diyor. Şu geliştirdiğimiz teknoloji, sistem mimarisi giriş seviyesinde herhangi bir bilgiyi verdiğiniz zaman sonucu size verebiliyor. Şimdi kripto currency'lerin şöyle bir avantajı var. Teknolojisi en yüksek. Açık bankacılık uygulamalarının veya servislerin dışarıya en fazla açıldığı bir piyasadan bahsediyoruz. Regüle bir piyasa değil fakat teknolojinin en yüksek olduğu piyasayı söyleyebilirim. Sayamıyoruz artık. 7.000 tane mi var? 8.000 tane mi var kripto currency? Biliyorsun 7.24 satıyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. API'ları hazır. Biz bu API'yi yapay zekaya verdiğimizde, öğrettiğimizde kendisi modelini zaten geliştirip kripto ile ilgili önerilerini sunabiliyor olacak. Fakat biz her zaman bunun uygulanabilirliğine bakıyoruz. Ülkemizde şu anda bir regülasyon boşluğu var. Burada risk çok yüksek. Bunu biz finansal konular üzerinden sunmamız gerekiyor. Öyle bir altyapı olmadığı için henüz sunamıyoruz. Fakat planlarımız arasında var. Ondan önce de borsa yatırım fonlarını planlıyoruz mesela. Global açılacak bir ürünümüz için. Peki Onur, şimdi bugüne kadar gelen süreci konuştuk robot danışmanlıkta ama hani bu işin sonu nereye gidecek? 3 yıl sonra ben seni burada ağırladığımda rakamlar nereye gelecek, ürünler nereye gelecek, ne bekliyorsun sektör? Şimdi büyüme var, yavaş yavaş oluyor. Tahminimizden biraz daha yavaş olduğu konuşmuştuk. Fakat bir 3 sene sonra baktığımızda ülkemizde artık yatırımların veya varlıkların en az %50'sinin ben robotlar ve veya yapay zeka tarafından yönetileceğini düşünüyorum. Robot, yapay zekayı aynı kategoride değerlendirebiliriz. Hibrit modeller olabilir ama inan sefer bu oran %50'den fazla olacak. Ve özellikle gelen bir genç kuşak var. Şu anda belki pandemi şartlarından dolayı iş piyasası pek hareketli değil. Fakat bunlar ilk maaşlarını kazanmaya başladıklarında, birikim yapmaya başladıklarında her şey dijital, mobil. Artık internet üzerinden de işlem yapmıyorlar. Herkes mobil üzerinden işlem yapıyor. Bunlar robotlara ve yapay zekaya zaten çok yatkınlar. Bu da bu rakamların oldukça yukarı çekilmesini sağlayacak. Ve bir sonraki dönemde hani biz startup'tık 3 sene, şimdi 3,5 sene oldu. Buna scale up diyelim. Daha sonraki aşama işte büyüme aşaması olur. Biz bu sefer global açılmayı planlıyoruz. İlk defa Türkiye'de, ilk defa da burada söylüyorum, dünyada işlem gören 2500 tane ETF'i yani borsa yatırım fonunu topladık ve yapay zekanın içine entegre ettik. Artık globalde siz 78 ülke, 80 tane farklı endüstri hepsine yatırım yapabilecek hale geleceksiniz. Bizim çalıştığımız bir böyle üründe var bu sürede. Bunu da önümüzdeki 3 sene içinde yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Şimdi yurt dışı dedim, biraz şirket tarafına gelmek istiyorum. Scale-up'a geçtik dedin. Yurt dışına açılma planları geçtiğimiz dönem ağırladığımda da konuşmuştuk ama yurt dışı tarafında sizin gibi fintechlerin şansı nedir? Açılma planı nedir? Yurt dışına özel ürün planlıyor musunuz?
3 kez denedim Sefer. Üçünde de arkama bakmadan geri döndüm. Neden 3 geri döndün? senede önce Amsterdam'daydım. Aylarca orada kalıyorum. Varşova'daydım. Zürih'teydim. Bir şekilde fintechlerin yurt dışında özellikle bizim alanda varlık yönetimi alanında inandırıcı olması zor oluyor. Bu belki bir coğrafyanın bizi belli alanlarda kısıtlamasından da olabilir. Çünkü çok iyi ekonomilere sahipler, çok gelişmiş yatırım ürünleri var bahsettiği bir ülkelerde ve siz onlara çok fazla kendinizi gösterebilecek fırsatı bulamıyorsunuz. Bu bir dezavantaj. İkincisi tabii ki onların para birimi Türk lira. Arada çok ciddi bir fark oluşuyor. Gelirlerimiz Türk lira ama yabancı para cinsinden giderler var. Yatırım almadan da bunu uzun süre devam ettiremiyorsunuz. O yüzden biz belli bir miktarın üzerinde harcama yapacağımız zaman diyoruz ki bunun getirisi bu kadar iyi olmayacak. Gelelim ülkemize tekrar globale açılmak için çalışmalarımıza devam edelim. Peki bu yolu nasıl açmayı planlıyorsun? Bu yolu şöyle açmayı planlıyoruz. Hani yatırım tarafında pek aslında ilk etapta ilerleyemiyorsunuz. Çünkü erken aşama yatırımları özellikle fintech alanında ülkemizde zor. Sen de ağırlıyorsun birçok girişimi biliyorsun. Bu 3 senelik diyelim bir fintech girişiminin yatırım alması çok zor oluyor globale açılmak için. Çünkü orada bugün açılacağınız zaman mesela biz İsviçre'yi planlıyoruz. En az 1-1,5 milyon euro bir sizin başlangıç yatırıma ihtiyacınız var. Bugün bunu size Türkiye'de verecek yatırımcı erken aşamada olduğunuz için pek fazla olmuyor. Biz şu anda hatta yeni bir ürünümüz var globale açılmak için. Şunu gördüm yani üzücü bir nokta benim adıma ama mesela biz şu anda İsviçre'de oralı ana dili Almanca'da İngilizce olan üst düzey bir yöneticiyi işe almaya çalışıyoruz. Fakat İsviçre'de asgari ücret 3600 frank. TL'li çarpıyorum bir 30.000 40.000 TL oluyor. Onlar en az böyle 5.000 6.000 8.000 frank gibi paralar isteyince nasıl bir anlaşma olacak orayı bulmaya çalışıyoruz. O yüzden hani biz yurt dışında bizimle beraber çalışabilecek yabancı kişilerin istihdam edilerek bu işin olabileceğini anladık açıkçası. Peki Onur, şimdi son dönemde yine bizim programlarda da konuşuyoruz sık sık. Girişim sermayesi fonları kuruluyor kurumsal. Bunların ilgisi olmuyor mu yoksa bunlar sizleri mi tercih etmiyor? Oradaki tam anlamıyla sıkıntı nedir? Sefer yani ben de çok anlayamadım oradaki sıkıntıyı. Burada bir tavuk yumurta yumurta tavuk olayı var. Girişim sermayesi fonları erken aşama girişimleri çok daha fazla riskli buluyorlar. Biraz daha şimdi belki biz o döneme yeni girdik. Hani büyüme döneminde belki cirosunu daha fazla arttırmış girişimleri tercih ediyorlar. Bunlar başlangıç yatırımı veya erken aşama yatırımı yapan girişim sermayesi fonları var. Fakat bu sefer fintech alanında çok fazla yatırım göremiyoruz. Fintech deyince herkesin aklına ödeme sistemleri geliyor. Ve hani sizin de konuklarınız oluyor. Artık onlar girişim olmaktan çıkmış çok büyük şirketler oluyorlar. Ve o zaman yatırım alabiliyorlar. Biz aynı şekilde ürünümüzü işte globale açalım, bize yatırım yapın dediğimizde önce satın yatırım yapalım denmeye başlıyor. O yüzden hani biz varlık yönetimi alanında veya portföy yönetimi alanında bu tip girişimlerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Peki bir başka konu, Smart Advice olarak siz sadece bu robo danışmanlar mı var yoksa başka kurumlara ürünler satıyor musunuz? Biz aslında finansal analiz ve tahmin ürünleri satıyoruz. Robo danışmanlar yapay zekanın veya bizim geliştirdiğimiz algoritmanın önerileri sonucunda. Fakat Türkiye'nin en büyük bankalarıyla yeni bir anlaşma imzaladık. Onun kendi yatırım ve portföy yönetimi şirketini geliştirdiğimiz teknolojik platform üzerinden bankaya açıyoruz. Onların kendi robo danışman hizmetlerini, kendi modellerini aslında servis eden bir çözüm geliştirdik. Bu ilk açık bankacılık uygulaması oldu. Yatırım ve varlık yönetimi alanında. Mesela bu çok güzel bir iş modeli oldu. Alanında ilk oldu ve şu anda da oldukça iyi şekilde gidiyor. O yüzden sadece bir robo danışmanı değil, başka robo danışmanların da bir pazar yeri gibi düşünüldüğü platform ürünleri olabilir. Bunun yanında analiz ürünleri var. Geçmiş verilerin analiz edildiği, geçmiş veri testlerinin yapıldığı, geleceğe dönük simülasyonların yapıldığı bu da kullanılabilir. Ya da siz kendi tavsiye sistemlerinizi oluşturabilirsiniz. Ama bizim odaklandığımız alan hep bu eksende olacak. Peki bu BES fonlarıyla başladı demiştin bu robo danışmanlık. Oradaki son durum ne? Bu robo danışman kullanımı anlamında. Şimdi şöyle orada 2 tane model var. Bir portföy yönetim şirketine siz emanet edebilirsiniz.
ve hiçbir şekilde fon dağılım değişiklik hakkınızı yapmak zorunda kalmazsınız bireysel olarak. Ya da bizim uyguladığımız bir model var. Size bir öneri sistemi kurarız. Mesaj gider. Bu mobil uygulamadan da uyarı olabilir. E-mail ile de olabilir. SMS ile. Siz OK tuşuna bastığınızda değişikliğinizi yaparsınız. Bu şu anda hızlı bir şekilde büyüyor. Fakat müşterilerin işlemi yapma sıklığı beklediğimizin altında kalıyor. Yani biz uyarıyı gönderiyoruz. Değişikliği yap. Çünkü en iyi performansı bu değişikliği yaptığın zaman sağlayabilirsin diyoruz. Ve müşteri bunu bir şekilde yapmıyor. Soruyoruz niye yapmıyorsun diye. Ben ilk tavsiyenden çok memnunum diyor. Mesela böyle bir enteresan durumla karşılaştık. O yüzden hani baktığımızda genel olarak başlangıçların eski olduğu, ortalama yatırım döneminin 6 aydan fazla olduğu tavsiyelerde oldukça iyi getirileri olduğunu söylüyoruz. Fakat programın başında da konuşmuştuk ya, bu son 3-4 ayda yaşanan piyasalardaki çalkantılar bizlerin de getirilerini istediğimiz düzeyde şu an için olmamasını sağladı. Onur, son 30 saniye girdik ama yurt dışından yabancı yatırımcı ilgisi var mı sizin gibi şirketlere? Hani yerlilerden yatırım biraz zorlanıyoruz dedin ama. Yurt dışından yabancı yatırım ilgisi maalesef yok Sefer. O yüzden bizim gitmemiz gerekiyor. Kapılarını çalmamız, kendimizi bir şekilde göstermemiz gerekiyor. Yurt dışı yatırımcılar daha çok kendi ülkelerinde, Avrupa ekseninde bizim hedeflediğimiz bölge olduğu için girişimleri tercih ediyorlar. Onur, çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığın için. Ben Bu keyifli teşekkür ederim. sohbet için. Çok sağ olun. Finansal teknolojinin bugün sonuna geldik. Konuğumuz Smart Advice kurucu ortağı Onur Yurtsever'di. Onur Yurtsever'le birlikte varlık yönetimi sektöründe ve portföy yönetimi sektöründe yapay zekayı ve robot danışmanlığı konuştuk. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.